Tekrardan merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün birçoğumuzun da hissettiğini düşündüğüm bir konudan bahsedeceğiz. Sen de bana katıl ben sayarken. Can sıkıntısı, kaybolmuşluk, boşluk, durgunluk, birazcık inançsızlık, anlamsızlık gibi duygular yakın zamanlarda yoğun bir şekilde hissettiğin oldu mu? Ya da hafif bir şekilde tüm hayatına yayılmış da olabilir bu duygular. İşte bugün bunlardan konuşacağız. Logoterapinin tüm bu konuyla ilgili çok güzel bir kavramı var. Başta da yazdığım gibi varoluş vakumu. İşte bugün kendi varoluş vakumumuzun fişini çekeceğiz. Peki ne yapar bu varoluş vakumu? Tıpkı bir süpürgenin etraftaki tozları veya eşyaları vakumlayarak çektiği gibi varoluş vakumu bizim yaşam enerjimizi çeker, sömürür ve azaltır. O yüzden varoluş vakumumuzu zaman zaman fişini çekmemiz ve kontrol etmemiz gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle kendi varoluş vakumumuzun neyden beslendiğini çok iyi bulmamız gerekiyor. Hepimizin hayatında tartışmasız, çok zorlandığı, derin uğraştığı ve bir savaş verdiği konusu mutlaka vardır. Bunun yanında kendini yenilediği, mutlu hissettiği, yaşamı anlamlı hissettiği alanlar da vardır. Yani hepimizin düşmek için de, kalkmak için de, sevmek için de, nefret etmek için de, mutlu ve mutsuz olmak için de bir sürü sebebi vardır ve bunlar birçoğumuzun hayatında denge halindedirler. Birinin diğerine hüküm sürmesini ya da daha fazla olmasını genelde istemeyiz. Bu mutluluk dahi olsa. Çünkü mutluluk dediğimiz şey her şeyin yolunda gitmesiyle doğrudan ilişkilidir. Her şey yolunda gittiği bir hayatta birey bir süre sonra kendi hayatında diğerlerinin mutlu olduğu şeylere karşı duyarsızlaşır ve mutlu olmamaya başlar. Biz buna doyumsuzluk deriz. Günümüzde birçok insan doyumsuzluk hissini de, boşluk hissini de çok yakından hissediyor. Logoterapiye göre her insan şartlar ne olursa olsun daha iyi yaşamak için ölüme rağmen sebep bulabilir. Yeter ki yaşamını da ölümünü de anlamlı kılabilecek şeyleri bulsun der. Zaten logoterapinin bir diğer ismi ise anlam terapisidir. Yani kişinin hayatında anlam bulmasını ister. Peki şimdi kendine sor. Sen hayatında yaşamak için, ölmek için anlamlı bir şey bulabildin mi? Genelde günlük rutinimiz bizim hayatımızın üzerine üst biliş şeklinde düşünmemize izin vermeyecek kadar yapılması gereken şeylerle doludur. Ve genelde insan bunların üzerini örter. Bir türlü yüzleşemez. Aslında herkesin cevap vermesi gereken en önemli soru ne için yaşıyorsundur? Hatta Tolstoy'un bununla ilgili çok güzel bir kitabı var. İnsan ne ile yaşar diye. Mutlaka öneririm. Hepimizin aslında bütün sorunlarında da bütün çözümlerinde de karalayıp durduğu o hikayenin adı hayatımızın anlamıdır, yaşamımızın anlamıdır. Peki insan bunu niye bulamaz? Uğruna yaşayacak bir şey bulma yolunda engellenir insan. Bir anlam ararken engellenir. Peki bizi neler engeller? Hayatın bizden bekledikleri, insanların bizden bekledikleri ve kendimizden bekledikleri bizi zaman zaman engelleyebiliyor. Çünkü insanın yaşam için hem fiziksel hem de psikik enerjisi bellidir. Bunu neye harcıyorsun? Bunu neyle tüketiyorsun? Bu çok önemli. Hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacağın konularda harcadığın enerji, aslında başardığında seni gerçekten sandığın kadar doyurmayacak şeylere verdiğin enerjiyi etrafındaki insanlar için yapıyorsan işte varoluşsal enerjini burada tüketiyorsun demektir. Günümüzde birçoğumuzun temel güdüsü dışarıdan algılanan tam bir insan olmak şeklinde. Başarılı, evini, işini kurmuş, bulmuş, hayatta mutlu, geziyor, tozuyor şeklinde birçok sebep üzerine inşa ettik biz hayatımızı. Gerek sosyal medya olsun, gerek sosyal yaşantılarımız olsun. Hepsinde nasıl bir insan olması gerektiğine dair profil belli. Evet bazen bunu aşıyoruz, bazen içinde kalıyoruz ama genelde o profile ulaşmak için çabalıyoruz. Bu da işte kendimize uymayan kıyafetler giymemize sebep oluyor. Peki bir insan kendine uygun olmayan bir ayakkabıyı giydiyse yürüyebilir mi? Senin ayağın 39 numara. 43 numarayla yürüyebilir misin? 36 numarayla yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. Yürüsen bile canın yanar. O yolu bırakırsın. Ve asıl alman gereken yolda ise geri kalmış, hatta uzaklaşmış olursun. Günümüzde hepimizin hayatı basit şeylerle açıklayamayacağımız kadar karmaşık aslında. Çünkü çoklu ilişkilerimiz var. Aynı anda hem evimizde, hem dışarıda, hem iş yerimizde, hem arkadaş çevremizde, hem de her bir bireye ayrı ayrı bir sürü rolde bulunmamız gerekiyor. Yaşam rolü üstlenmemiz gerekiyor. Ve tüm bu karmaşanın içerisinde kendimiz olmamız bekleniyor. Bu ne kadar mümkün? Bir yerde o kaosun içerisinde insan hep kendinden taviz veriyor. A'ya göre B olayım, C'ye göre
ve D olayım derken kendisinin nasıl olduğunu bile unutabiliyor. İşte tam bu esnada hepimiz yıkılıyoruz, yere düşüyoruz. Hayatı sorguluyoruz, etrafımızdaki kişileri sorguluyoruz, kendimizi sorguluyoruz. İşte bunların hepsinin temelinde aslında şu yatıyor. Hayatımızda kendimizin özüne dair yapmamız gerekirken başkalarına, başka şeylere uydurmaya çalıştığımız noktalar yatıyor. Bunu sen de yapıyorsundur. Ben de çok yapıyorum. Üstelik bunları yaparken çoğunlukla evrensel olmaktan uzak kriterlere göre yapıyoruz. İşte tüm bunların arasında hayatına şöyle dönüp bir baktığında ya da kendine dönüp bir baktığında her şeyin ne kadar zor olduğunu düşünürsen düşün, daha zoru var. Beterin beteri var derler ya, kesinlikle var. O yüzden ben de böyle zamanlarda kendi alanımda başarılı olmuş kuramcıları düşünüyorum. Bunların birçoğu Yahudi. Nazi kamplarında çok zor zamanlardan geçmiş insanlar da onlara şahit olmuş insanlar. Ya da savaşlarda sevdiklerini kaybetmiş insanlar. Ya düşünüyorum, bu kadar zorluğun içinde bir insan herkese yetecek kadar iyiliği nasıl toplayabilmiş olabilir? Karşında bir insan hayatının en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken sen bir insanın mutluluk arayışında nasıl bu kadar başarılı olabilirsin? Bununla ilgili yine değinmeden geçemeyeceğim. Jung. Bir kısım ona Young da diyor. Ben Jung diyorum. Onun çok güzel bir sözü var. İnsanın hayatındaki problemlerin temel kaynağı kendine yabancılaşmasıdır. İşte bu noktada benim sana söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Burada cevaplar sende. Sen aslında nasıl birisin? Seni aslında ne mutlu eder, ne üzer? Ve bunlardan ne kadar farklılaştın, ne kadar uzaklaştın? Yoksa daha henüz kendinle tanışmadın mı bile? İşte yola çıkıp kendinle buluşman gerekiyor. Bunun için birçok teknik var, birçok öneri var. Bunların hepsini çöpe at. Yoksa bu da aynısı olacak. Yine başkalarının diktiği elbiselere, başkalarının diktiği ayakkabılara girme çabası olacak. Bunu bu şekilde yapamayız. Bunu kendi hayatından çıkardığın derslerle, kendi deneyimlerinle yapabilirsin. Varoluşsal bakımının fişini ancak kendi ellerinde çekebilirsin. Bu o kadar da zor değil. Gözlerini kapat, süpürgeni çalıştır. Birazcık süpürgenle etrafta dolaş. Daha sonra süpürgeyi bırak, fişini çek. Ne kadar basit değil mi? Her ne kadar bundan çok daha karmaşık görünse de kendi varoluş vakumumuzun fişini çekmek de işte bizim elimizde. Hep bunu söyledim. Kendi hayatının direksiyonunda sen olmalısın. Kendi sahnende başrolde sen olmalısın. Kendi hayatında kumandanın sende olduğundan emin olmalısın dedim her zaman. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Varoluşsal bakımının fişini çekmek istiyorsan kendinle tanışman, kendinle randevuya çıkman gerekiyor. Bunu yaptığın zaman çocukluğundan itibaren kendi küçüklüğünü, kendi ergenliğini, kendi yetişkinliğini bir ağırla. Onları bir seyret. Bütün gözlüklerden arınıp bunu yap. Bütün efektleri, bütün şopları, bunlardan hepsinden çok uzak bir şekilde en doğal, en çıplak haliyle bak kendine. İşte o zaman cevapları bulursun. Yaz, şarkı söyle, mırıldan, koş, bağır, resim yap ama bir şekilde kendi içinde engellenmiş ama sana en çok benzeyen parçanı bul. İşte onu bulduğunda hayatının öyküsünün altındaki imza senin olmuş olacak. O zaman aslında sahneye çıkacaksın. O zaman gerçek sahneni yapacaksın. Bu tür konulardan konuşmayı çok seviyorum. Çünkü varoluş dediğimiz şey bizim en temelimizde, en saf halimizde bulunan şey. Onunla tanışmak, onunla konuşmak, onun hakkında düşünmek bile insana fayda sağlıyor. Umarım videom hoşuna gitmiştir. Bu tür videoların devamını istiyorsan ya da buradaki bazı kavramları açmamı istiyorsan mutlaka yorumda bana belirt. Bu beni çok mutlu eder. Çünkü bu tür konulardan konuşmayı çok seviyorum. Bize faydalı olacağını da düşünüyorum. Kendine çok iyi bak. Umarım videomdaki konuştuğum şeyleri hayatına aktarabilirsin. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve diğer insanlarla paylaşmayı unutma. Bu beni çok mutlu eder. Görüşmek üzere.